Son 100 yıl içinde dikkat eksikliği bozukluğundan biriktirme bozukluğuna kadar neredeyse 250 yeni psikiyatrik bozukluk tanımlandı. Peki neyin bozukluk, neyin normal olduğuna nasıl karar veriyoruz? Delilikle akıllılık arasında net bir sınır olmadığı hep söylenir. Ancak 2013'te Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El kitabının 5. baskısının yani DSM-5'in yayınlanmasıyla birlikte aradaki ayrım daha da belirsiz hale geldi. Amerikan Psikiyatri Derneği'nin hazırladığı bu kitap sağlık dünyasının kutsal kitaplarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak DSM-5 çıktığında tartışmaları da beraberinde getirdi. Kitabı eleştirenler olağan bazı davranışların delilik olarak sınıflandırıldığını savunuyordu. İngiliz Psikoloji Derneği normal deneylerin tıbbi olarak fişlenebileceği ve bunların potansiyel olarak zararlı müdahaleler ile sonuçlanabileceği uyarısında bulundu. İlk baskısı 1952'de yayınlanan DSM, psikiyatristler için pratik bir kılavuz. Kitap konu edilen tüm ruhsal bozukluklara dair kritikleri içeriyor. Amaç hastanın şikayetlerini bu kriterlerle karşılaştırarak hastanın durumuna en uygun bozukluğu bulabilmek. Bu yeni baskıdan önce APA, DSM'de neredeyse 20 yıldır kapsamlı bir güncelleme yapmamıştı. Tartışmaların sebebi de yeni baskıya dahil edilen 15 yeni ruhsal bozuk. Sevdiğiniz biri öldüğünde kedere boğulmak artık majör depresif bozukluk olarak tanımlanıyor. Topluluk önünde konuşma yapmadan önce çok gergin olarak performans gerektiren ortamlarda sosyal ansiyete bozukluğunuzun olduğunu anlamına gelebiliyor. Eski ıvır zıvırları atmamak için sizde biriktirme bozukluğu olduğunu gösterebiliyor. Depresyon gibi çoğu ruh hastalığını laboratuvar tahlilleriyle teşhis etmek imkansız. Keder. En çok tartışılan konu yas istisnasının kaldırılması oldu. Önceki baskılarda yer alan bu istisna, sevilen birinin ölümünü izleyen 2 ay boyunca kişilere majör depresyon tanısı koymamayı öneriyordu. Kararı eleştirenlere göre DSM-5 bu istisnayı ortadan kaldırarak kederi delilik olarak tanımlamış oluyor. Ancak DSM-5 komitesini başkanlık eden Dr. David Kupfer bu kararı savunuyor. Kupfer'a göre istisna yararsız çünkü yas tutmanın kişiyi majör depresyondan koruduğu izlenimini yaratan bazı hastalıkların yardım almasını zorlaştırıyor. DSM komitesinin eski başkanı Dr. Alan Frankes de güncellenen kılavuzun normal kapsamını daraldığını düşünüyor. Yas tutmak majör depresyon bozukluğu oldu. Hasta olma endişesi, somatif semptom bozukluğu, öfke endişesi, somatif semptom, öfke nöbetleri, yıkıcı duygu durum düzenleyememe bozukluğu, oburluk aşırı yeme bozukluğu oldu ve yakında neredeyse herkese dikkat eksikliği bozukluğu olduğu anlaşılacak diyor. Frankes, DSM'nin sürekli genişleyen kapsamı karşısında duyduğu endişeyi dile getiren tek kişi değil. King's College London Psikiyatri Enstitüsü'nde Profesör Simon Wessel tanıların sayısı sessizce artıp duruyor. 1917'de APA'nın tanıdığı sadece 59 psikiyatrik bozukluk vardı. Bugün kılavuzda yaklaşık 300 bozukluk sıralanıyor. Gerçi APA, DSM-5'in resmi olarak sadece 157 bozukluğu içerdiğini söylüyor. Ama bu bozuklukları nasıl saydığınıza bağlı. Daha fazla çalışma gerektirenler başlığı altında bozuklar toplam rakama dahil edilmezken eskiden tek başına duran bazı bozuklar da başka bozukların alt bölümlerini taşımıyor. Genel olarak DSM-5'te 297 bozukluk olduğu kabul ediliyor. DSM'nin giderek kalınlaştığı da tartışılmaz bir gerçek. 1957'de 150 sayfadan az olan kılavuz son baskısı 1000 sayfaya kadar yaklaştı. DSM'nin kökenleri 2. Dünya Savaşı'ndan dönen askerlerin ruh sağlığı sorunlarını sınıflandırmak için oluşturulan Medical 203 başlıkta askeri kılavuza dayanıyor. Daha önce bu gibi sorunların standart tanımları yoktu. Bu doktorların depresyon dediği başka bir doktor farklı şekilde tanımlayıp farklı bir tedavi uygulayabiliyordu. DSM'nin amacı bunları aşmaktı. Aslında bir araştırma aracı olarak tasarlanmıştı ama kısa sürede bir kılavuz haline geldi. 1980 yılında çıkan 3. baskısı psikiyatri alanının yeni bir teşhis çağına başlattı. 80 yeni bozukluk içeren DSM-3 bizi sosyal fobi ve majör depresyon gibi bozukluklarla tanıştırdı. Ancak eleştirmenler bozukluklardaki artışın yeni ve somut bulgulara dayanmadığını öne sürdü. Örneğin sosyal fobi sadece utangaçlığın yeni adıydı. Terapist Dr. James Davins, DSM-3'ün içeriğinin bilimsel temellere dayanarak değil de sadece bir komite tarafından nasıl belirlendiğini anlatıyor. Nelerin dahil edilip edilmeyeceğine bir grup psikiyatrist karar veriyor ve en çok da sesi çıkaran daha çok kabul görüyor. Davis gruplardan biri bunu dahil edemeyiz çünkü bunu ben bile yapamam
yapamıyorum dedi diye potansiyel bir semptomun göz ardı edildiğini yazıyor. Sonraki baskılarda daha yüksek standartlar uygulandı. DSM-5 çok sayıda bu bulguyu değerlendiren 160'ın üzerinde dünyaca ünlü hekim tarafından derlendi. Yine de depresyon ve bipolar bozukluk gibi çoğu ruh hastalığını laboratuvar tahlilleriyle kesin olarak teşhis etmek imkansız. Çok az ruh hastalığı patolojik temellere dayanarak teşhis edilebiliyor. Bu yüzden de muhalifler DSM-5'in bilimsel olarak önceki baskılardan daha geçerli olmadığını söylüyor. Bilim insanları neredeyse hiçbir ruhsal bozukluk için biyolojik belirteçler bulamadığı, çünkü belirteçlerin aradığımız bozuklukların aslında kılavuzlar için dışında sürekli bir gerçekliği yok. İnsanların hiç acı çekmediğini söylemiyorum. Acı çekmenin bu kılavuzlarda görüldüğü kadar tek düze olmadığını ve o kadar kolay sınıflandırılamayacağını söylüyorum diyor Davis. Cardiff Üniversitesi'nin psikiyatrist profesörü Nike Crondak da bu yaklaşımın sınırları olduğunu kabul ediyor. Psikiyatride hastanın yaptığı açıklamalara güveniriz ve en uygun tanıya ulaşmak için o açıklamaları kullanırız. Şu anda yapabileceğimizin en iyisi bu. Ancak Crondak DSM'yi eleştirirken bir sınıflandırma sistemine olan ihtiyacı da göz ardı etmiyor. Bazı kişiler DSM'nin eksiklerinden yola çıkarak psikiyatrik tanı kavramının tamamen saçma olduğunu öne sürüyor. Ben hala bir tanı sistemine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Araştırmalardan elde edilen bilgilere dayanarak hastaların en iyi tedavilere yönlendirmek için böyle bir sistem çok faydalı. DSM-5 hakkında da görüşüm ise yeni baskının yanlış zamanda hazırlandığını yönünde. Bu baskı daha iyi değil ama muhtemelen daha kötü de değil. Wesley daha da ileri giderek DSM-5'i psikiyatri dünyası için bir halkla ilişkiler felaketi olarak nitelendiriyor. Ancak DSM'yi eleştiren uzmanların Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan Uluslararası Hastalık Sınıflandırması ICD ile diğer sınıflandırma sistemlerinde eleştirme ihtimalleri yüksek. Asıl baskı unsuru daha fazla hasta görüş, daha fazla tanı koymak değil. Tam tersi diyor. Wesley, psikiyatristlerin çoğu sınıflandırma sisteminden bağımsız olarak çok ciddi bozuklukları olan hastaları tedavi edebilmek için bu mesleği yapıyor. Peki ICD veya DSM yerine neyi kullanmalı? Davis her iki kılavuzun da modasının geçmesini umuyor. Onların yerine Dünya Sağlık Örgütü'nün MHGAP müdahale kılavuzu adlı yayınını savunuyor. Bu kılavuzda sadece 11 bozukluk kategorisi var. CAP4 ise DSM'nin en son araştırmalar ışığında yavaş yavaş güncellenmeye devam edeceğini öngörüyor. ABD'deki Milli Ruh Sağlık Enstitüsü ve İngiltere'deki Kraliyet Psikiyatristler Birliği de ruh sağlığını tanılarının iyileştirmek için yeni araştırmalar yapması çağrısında bulunuyor. Beyin görüntüleme sayesinde depresyon yaşadığında beyinde neler olduğunu gözlemleyebileceğiz. Işığı görme. Psikiyatri birçok açıdan hala karanlık çağda. Ancak nörobilimdeki ilerleme DSM tartışmalarına bir son verebilir. Crondak mevcut durumu elektrokardiyogramın icadından önceki kardiyolojiye benzetiyor. Şu anda psikiyatride o 100 yıl önceki evredeyiz. İnsanların beyinlerinde olup bitenleri anlamak için kendi hislerine dair kendi açıklamalarına güveniyoruz diyor. Moleküler biyoloji, genetik ve beyin görüntüleme alanlarındaki gelişmeler bu durumu değiştirecek. Beyin görüntüleme sayesinde hasta bir şeyi düşünmekte zorlandığında, gayipten sesler duymaya başladığında, şiddetli depresyon veya mani yaşadığında beyninde neler olduğunu gözlemleyebileceğiz diye açıklıyor. Şu anda bilim insanları duygusal tepkileri tetikleyen, fotoğraflara bakan veya problem çözen insanların beyin aktivitelerini izlemek için fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme tekniklerini kullanabilir. Bu sayede 2013'te ABD'li araştırmacılar şizofreni hastalarındaki beyin dokusu kaybını ortaya çıkardı. Başka bir çalışma ise genetik kodumuzun şizofreni ile bağlantılı 13 yeni yer keşfetti. Crontak'a göre 20 yıl içinde psikiyatristler hastaların semptomlarını ve tıbbi geçmişi hakkındaki standart soruları objektif testlerle destekleyebilir hale gelecek. Bu testler bipolar bozukluk gibi sorunlara objektif bir şekilde tanı koyabilecek. 15 ila 20 yıl sonra insanlar geriye bakınca DSM'deki bazı tanı kategorilerinin tuhaf olduğunu düşünecek. Bağımlılık mı, alışkanlık mı? Hobiniz DSM-5'te listeleniyorum. Çöp koleksiyoncuları. Plak koleksiyonunuza değer vermek zarar görünebilir ama fazla ileri giderseniz DSM-5'in delilik olarak görülüyor. DSM'nin eski baskıları biriktirmeye bir OKP semptomu olarak görüyordu. Ama DSM-5'te bu ayrı bir kategori. Biriktirme bozukluğunun ana semptomu. Eşyalardan ayrılmada sürekli bir zorluk yaşam. İngiltere halkının %5'i bu sorundan etkileniyor. Yani daha önce normal sayılar 3 milyon
insanın artık ruhsal bir bozukluğunun olduğunu gösteriyor. Oyuncular. DSM-5'e göre çevrim içi çok oyunculu oyunları sık sık oynamak ve bunlarla meşgul olmak ruhsal bozukluklara veya strese neden olabilir. İnternette oyun oynama bozukluğu kılavuzda resmi bir bozukluk olarak yer almasa da araştırması gerekenler başlığı altında bahsi geçiyor. Yani geceler boyunca Fortnite oynamak şimdilik normal sayılıyor ama günleriniz sayılı olabilir. Kahve içenler. Kahve içmeyince huysuzlaşıyor musunuz? DSM-5 bunun kafein kaynaklı bir baş ağrısından fazlası olduğunu düşünüyor. 4. baskısındaki tartışmalı bozukluklar arasında kafein zehirlenmesi vardı ama yeni baskı bir adım daha ileri giderek kafeinle ilgili bozukluklar altında kafein yoksunluğuna yer veriyor. Bunun alkol ve esrarla ilgili bölümler arasında yer alması biraz can sıkıcı. Psikiyatri hastası olarak nitelendirilmek için kafein yoksunluğunuzu belirgin, zihinsel ızdıraba yol açması veya günlük yaşamanızın önemli yönlerini bozması gerekiyor. 10. videomuzun da sonuna geldik dostlarım. Bu videomuzun içerisinde DSM-5'in yapmış olduğu bilimsel açıklamalarla birlikte insanların yaklaşık 300'den fazla psikiyatrik hastalıklar geçirdiğini kanıtlamış bir boyut çizmişler ve DSM-5 konusunda ince bir araştırmada yapabilirsiniz. Çoğu bakın mesela oyuncular demişiz. Oyun oynarken bile aslında bir bozukluk, ruhsal bir bozukluk sağladığımızı görebiliyoruz ya da kahve içenler konusunda, çok fazla kahve içenler konusunda da bir ruhsal bozukluğun altında temellerinin yattığını gösteriyor ve detaylı bir şekilde bu 300 ruhsal bozukluğu inceleyebilirsiniz dostlarım. Bu videomuzun da sonuna geldik dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki video gelene kadar görüşmek üzere.